Merhabalar, ben Yekvaş Atakan Şurdum Avcı ve maalesef bu sefer Work Sohbetleri programında buluşamıyoruz. Çünkü kapanma dönemindeyiz. Ve kapanma döneminde olduğumuz için de maalesef Çetin abinin o mükemmel ekipmanlarını da kullanamıyoruz. Dolayısıyla evde bulunan daha amatör ekipmanlarımla bu videoyu sizlere sunuyorum. English speakers, please check your subtitles because I will be speaking Turkish for the rest of the video. Hazır kapanma dönemindeyken hem biraz vakit geçirebilmek için hem de bazı ihtiyaçlarımızı karşılayabilmek için sizlere Maxime'nin nasıl yapıldığını anlatmak istiyorum. Maxime aslında çok kolayca yapılabilen bir içkidir ve marketten alabileceğiniz birkaç çeşit parçayla çok kolayca evde yapabilirsiniz. Eğer tarifi oranlı şekilde vermemiz gerekiyorsa size 1 birim mısır unu, 4 birim şeker ve 20 birim su gerekecektir. Babilliler. Bu oranları dikkate alarak size yaklaşık 1 litre kadar Maxime hazırlayacağım. Bunun için size 50 gram mısır unu, 200 gram şeker ve 1 litre kadar su gerekiyor. Mayalamak içinse 1 tatlı kaşığı kadar kuru maya. Aslında bunların hepsini karıştırınca 1 litreden daha fazla Maxime elde ediyoruz ama bu önemli değil. Kullandığınız su 1 litre olacak. Maxime'yi hazırlamak içinse 1 adet uygun tencere, karıştırmak için de 1 tane kaşık lazım. Hemen nasıl yapıldığına geçelim. Ocağımın altını yakıp mısır unumu birazcık kavuruyorum. Eğer mısır unum önceden fırınlanmışsa çok fazla kavurmama gerek yok. Eğer fırınlanmamışsa kendim istediğim kadar kavurabilirim. Ama kavururken onu yakıncaya kadar ya da kahverengileşinceye kadar kavurmamam gerekiyor. Sadece bir parça tat vermem gerekiyor. Kavurma işlemi bitince altını kapatıyorum. Bir sonraki adımda şeker ekliyorum. Çünkü mısır ununun tamamen sıcak olmasını istemiyorum. Hem daha homojen bir hale getirmek için hem de mısır unu bir parça olsun soğutmak için güzelce karıştırıyorum. Daha sonra tencerenin içerisine suyumu ekliyorum. Su ılık ya da soğuk olabilir, fark etmez ama sıcak olmamalı çünkü kıvamı şimdiden vermek istemiyoruz. Suyu ekledikten sonra tencerenin altını açmadan güzelce karıştırıyoruz. Güzelce karıştırdıktan sonra altını tekrar açıyoruz ve karıştırmayı hiç ara vermeden kaynayıncaya kadar ısıtıyoruz. Şu an oldukça akışkan olan bu karışım biraz sonra kıvam bulacak. Kaynamaya çok yakın olduğunda da gördüğünüz gibi oldukça koyu bir kıvama sahip oluyor. 50 gram mısır unu bile 1 litre suyu oldukça kıvamlı hale getirebiliyor. Kaynamaya başladıktan 1-2 dakika kadar sonra altını kapatıyorum. Daha sonra kapağını kapatıyorum ve beklemeye bırakıyorum. Tencerenin altını kapattıktan sonra bu şekilde soğuyana kadar bekletmemiz gerekiyor. Aksi halde mayayı şimdi eklersek mayalar ölecektir ve fermantasyon başlamaz. Bu tencerenin soğuması yaklaşık 40 dakika aldı. Eğer altı daha geniş bir tencere kullanırsanız daha çabuk soğuyacaktır. Tabii ki daha büyük parti Maxime hazırladığınızda soğuma süresi de artacaktır. İsterseniz dışarıda bir gece bekletebilirsiniz. Geriye kalan tek şey içine mayasını eklemek. Bunun içinse bir bardak suda daha önceden hazırladığımız mayayı çözüyoruz. Daha sonra tencerenin içine döküp karıştırıyoruz. Mayasını da ekledikten sonra tencerenin kapağını kapatıp beklemeye bırakıyoruz. Ve Maxime hazırlamak bu kadar. Maxime'nizi kapağını kapattıktan sonra yaklaşık 8 saat içerisinde içmeye başlayabilirsiniz. Tabii ki içinde yüksek miktarda şeker olduktan dolayı oldukça tatlı olacaktır. Ama gün geçtikçe daha da sertleşecektir. Aslında içine hiç maya eklemeden de içebilirsiniz. Bu şekilde alkol konusunda hassasiyeti olan kişiler gönül rahatlığıyla Maxime'yi tüketebilirler. 5. günden sonra içeride biriken asit ve alkol miktarı çok yüksek olacağından dolayı Maxime boza kıvamından çıkacaktır. Maxime'nin bu haline aslında teknik olarak çok daha uzun süre bekletilmiş haline meremeje ismi veriliyor. İşte bu kadar. Maxime yapmak işte bu kadar basit. Tekrar görüşmek üzere.